Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte yağlı boya bir portre çalışma yapacağız. Efendim geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Bu vesileyle ben buradan bir kez daha çalışan, didinen, üreten tüm emekçi kadınların, hatta değerinin farkında olan, azımsandığı, ayrıştırıldığı tüm toksik ilişkilere dur diyebilen, kendini cesurca ifade edebilen tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarım. Çalışmamız ismi çözünme. Nedir çözünme? Efendim biliyorsunuz ki kadınlar biraz daha fazla mükemmelliyetçiler. Bu yüzden biraz daha fazla çözünme yaşayabiliyorlar hayatta. Daha fazla fedakarlık, daha fazla özveri. Belki de yeri geldiğinde hayallerinden vazgeçebiliyorlar. Ailesi için, sevdiği insanlar için. Yani içlerinde oluşan bu çözünmeyi anlatmaya çalıştım. Bir kadın olarak tabii ki kendi hayatımdan da bir parça esinlenerek bir kompozisyon oluşturdum sizler için. Ben gerçekten de çok keyif alarak resmettim. Gerçekten de uzun zamandır portre çalışmıyorduk. Çok beni tatmin etti açıkçası bu çalışma. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Bu konudaki görüşleriniz beni her zaman biliyorsunuz mutlu ediyor ve yönlendiriyor. Buna ihtiyacım var. Lütfen sizler de yorum yazın. Bu tarz portreler, duruş, figür görmek istiyorsanız bana yazın. Hatta uyguladığınız resimleri de lütfen Ray Art Instagram hesabım üzerinden mesaj atarak gönderin. Birlikte değerlendirelim, görüşelim. Bu beni çok mutlu eder. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Çalışmada kullanacağımız renkler Ultramarine Blue, Red Ochre, Vermilion Hue, Yellow Light, Oxide Chrome ve Titanium White. Evet, hemen Ultramarine Blue ve Red Ochre ile karışımımızı hazırlamaya başlıyorum. İkinci karışımımızda biraz daha koyu ton elde etmeye çalışıyorum. Ve son olarak da titanyum beyazının ağırlıklı olduğu daha açık tonda bir cilt tonu elde ediyorum. Yapacağınız resmin tuvale ya da çalışma kağıdına aktarılması için bazı teknikler var. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Birincisi projeksiyon yardımıyla yansıtabilirsiniz. Önce kaba hatlarını, daha sonra da küçük küçük ayrıntıları çizebilirsiniz. İkinci bir yöntemde karbon kağıdı kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir teknikten bahsetmek istiyorum. Caravaggio'nun tekniği resme ağırlık veren ana rengi belirleyerek temeli oluşturuyor. Ardından açıklığı, koyulu bölgeleri uygulayarak ve boya dağılımını gerekli şekilde sağlayarak zamandan tasarruf ediyor. Caravaggio bu sayede çok daha fazla eser üretebiliyor. Ben de resmimin temelini Red Ochre'yi sulandırarak terebentin ile seyrelterek kullandım. Fırçamdaki karışım rengini görüyorsunuz sağ üst köşede. Yanaklarda, alında ve çenenin parlayan bölgelerinde en alttaki açık renk karışımımı kullanmaktayım. Yanağın alt kısmında sağ üst ekranda gördüğünüz ilk karışımı kullanıyorum. Fırçamdaki ilk karışımla gördüğünüz gibi minik minik fırça darbeleriyle cildi oluşturmaya çalışıyorum. Ünlü bir ressamın uyguladığı tekniklerle yola çıkarsak ve biraz da pratik yaparsak ben daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Tabii ki Caravaggio gibi bir deha ile aramızdaki mesafe çok fazla uzun, ancak yine de bir yerlerden başlamak lazım diye düşünüyorum. Farklı tekniklere açık olmak gerekir. Umarım sizler de bu tekniklerden faydalanarak çok güzel eserler ortaya çıkaracaksınız. Çenenin alt kısmında ve dudaklarda koyu renk karışımı kullanıyorum. Ve temiz bir fırça yardımıyla ne yapıyorum? Boyaları dağıtıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumuşak yumuşak geçişler sağlayarak yapıyorum bunu. Evet, bugüne kadar paylaştığım videolarda bahsediyorum. Siyah bir renk kullanmak istediğimizde direkt işte Black Ivory'den almıyoruz. Gördüğünüz gibi Ultramarine Blue ile Red Ochre'yi karıştırarak koyu bir renk elde ediyorum. Ve istediğim o gölge kısımlarda ne yapıyorum? Kesinlikle direkt siyah kullanmayarak bu oluşturduğum karışımı kullanıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi Caravaggio'nun tekniği işe yarıyor. Öncelikle açık bölgeleri boyadık. Arkasından da koyu renkli olan kısımları geçiyoruz ve gerçekten de bize bir pratiklik kazandırdığının herhalde farkındasınız. Şu an yine dudağın birleşim kısmını aynı renkle, bakın hiç değiştirmedim. Aynı renkle koyu olan bölgeleri geçiyorum. Evet, gözler e, tek bir çizgiyle, tek bir hamlede, hiç elinizi titretmeden zamanla daha pratik bir şekilde uygulayacağınızdan eminim. Şimdi de aynı şekilde kaşlar oluşturuluyor. Evet, iki taraflı. Anatomik olarak bu pozisyondaki bir portreye kıyasla direkt karşıdan bakılan bir portreyi oluşturmak daha zor gibi görülebilir. Ancak zamanla eliniz alışacak ve zaten teknik bildiğiniz sürece hiç zorlanmayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi Caravaggio'nun tekniği mükemmel bir teknik bana göre. Neden bu kadar sevdim? Bir kere daha pratik, bütüne daha çabuk ulaşabiliyorum. Mizaç olarak da geneli görüp ayrıntılarla zaman kaybetmeden o eseri oluşturabilmeliyim. O yüzden ilk etapta böyle tüme varım gibi düşünün tekniği. Caravaggio'da zaten o kadar büyük eserleri birkaç ay gibi kısa bir sürede sahiplerine eserlerini teslim eden ünlü ressamlardan bir tanesi. Çok fazla üretmiş gerçekten de. Yine temiz bir fırça yardımıyla renk dağılımlarını sağlıyoruz. O yumuşak geçişleri sağlıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Özellikle bir portre resmi yapıyorsanız dar alanda çalıştığınız için gördüğünüz gibi ben zaten 35'e 50 santimetrelik bir e, kağıt üzerinde çalışıyorum şu anda. Ne yapıyorum? Tekniğimize sadık kalarak şimdi de en açık bölgeleri boyuyorum değerli arkadaşlar. En açık tonuma biraz daha titanyum beyazı ekleyerek, titanyum white ekleyerek ne yaptım? Gölgelendirmelerimi yapıyorum. Yine kuru bir fırça yardımıyla boyalarımı dağıtıyorum. Evet, resmimizin ismine çözünme demiştim. Gördüğünüz gibi portremizin sol tarafında. Hatta bizler hastaya göre düşündüğümüz için aslında sağ tarafı demek geliyor içimden ama tabii ki ben her zaman bize göre konuşacağım. Buradan bakış açımıza göre konuşacağım. Portrenin sol tarafında bir çözünme yaşayacak demiştik. Kadınların gücünden bahsetmiştik ilk başta. Tabii ki bu çözünmeyi hayatın her alanında kadın erkek ayırt etmeksizin hepimiz yaşıyoruz. Ancak tabii konumuz, temamız kadın olduğu için figür üzerine yoğunlaşarak o şekilde konuştum. Dediğim gibi şimdi dudakları belirgin hale getirerek detaylarını yapmaktayım. Yine titanyum white'la biraz parlaklık ve canlılık veriyorum. Salt titanyum white ile devam ediyorum şu anda. O yansımayı aktarabilmek için direkt olarak beyaz kullandım ve dağıtıyorum. En ince 2 numaralı fırçamla, hatta bu 2 numaralı fırçanın bazı kısımlarını kestim daha incelmesi açısından. Size de ekstra bir bilgi olarak bunu da vereyim. Evet, evet, sol taraftaki ne yapıyoruz? Deformasyonu, şu anda çözülmeyi resmetmeye başladım. Tonum aynı. Cilt tonu, o açık olan cilt tonu rengimi kullanmaktayım. Karışımımız vardı biliyorsunuz. İnce uçlu fırçamızı titreterek yapıyorum. Bu hareketimi nereden tanıyorsunuz? Biliyorsunuz, dalga oluştururken de buna benzer işte örümcek ağı gibi köpükler yapıyorduk. Çok fazla benziyor. Yani zaten tüm teknikler aynı. Sadece ne istediğinizle alakalı. Şu an gördüğünüz gibi çözülme yaşayan figürümüzü oluşturuyoruz. Bu tarz kompozisyonlar oluşturmak benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hani biraz da bundan sonra hayal dünyamla, hayal gücümde oluşturduğum karakterleri yansıtmak istiyorum. Böyle küçük küçük başlayalım.
Güzel manzara resimleri de yapacağız tabii ki. Çok fazla talep gelmiş bu arada. Bir sonraki çalışmamı büyük ihtimal bir manzara resmiyle devam ettireceğim. Ama aralarda yine deniz resimleri olacak, yine portrelerimiz olacak, yine tekniklerden bahsedeceğiz. Büyük sanatçılardan bahsedeceğiz, onların tekniklerinden. Umarım hoşnut kalıyorsunuzdur. Lütfen sizler de yorumlarınızı bildirin, yazıyorsunuz gerçekten de. Anlamadığım tek şey, neden hep gizliden yazıyorsunuz? Yani lütfen görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin. Gerek YouTube gerekse Instagram hesabım üzerinden genelde gizliden mesaj atma şeklinde benimle iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Hiç gerek yok. Yani kimse sizi orada yargılayacak bir pozisyonda değil. Lütfen aleni bir şekilde, özellikle Udemy kursunda da o şekilde, lütfen aleni bir şekilde sorun. Yani hem belki sizin sayenizde birçok öğrenmeye çalışan birçok şey öğrenecek, daha fazla bilgiye ulaşacak. Dediğim gibi, ama sizinle iletişimde olmak, anda kalmak, anı yaşamak çok güzel. Bir de gelen mailler ya da yorumlar arasında çok fazla birebir kurs almak ya da çocuğuna kurs aldırmak, ders aldırmak isteyen kişiler oluştu. Gerçekten çok isterim. Ben genelde negatif cevap vermeyi sevmiyorum ama şu anda bilmiyorum, biliyor musunuz, ben bir radyoterapistim. Yani dolayısıyla mesleğim, primer mesleğim resim yapmak değil. Ama ilerleyen zamanlar içerisinde ben tercih ettiğimde sanatı, resim yapmayı, ki böyle bir düşüncem var. Seve seve sizlerle birlikte çalışmayı çok isterim. Bir şeyler katmayı, birlikte bir şeyler üretmeyi gerçekten çok isterim ama şu an maalesef taleplerinize pozitif yönde bir cevap veremiyorum. Sadece yapmaya çalıştığım, açıkçası ben bu kursu Udemy üzerinde vermek istemiştim ama sonra baktım ki zaten Udemy'deki kıramıyorum insanları. Diyorlar ki lütfen bedava, ücretsiz yapın ve ben bütün Udemy kurslarını zaman zaman ücretsiz şekilde servis ediyorum. O yüzden Udemy üzerine de çok fazla düşmek istemiyorum. Buna karar verdim. Orada anlatacağım her şeyi YouTube üzerinden, sizleri de uğraştırmadan buradan bu şekilde vermeye çalışacağım. Umarım doğru bir karar vermişimdir. Evet, gelelim konumuza. Gördüğünüz gibi daha koyu bölgeleri alta doğru boyundan başlayarak gölgelendirme yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi burada bir nedir? Daha açık bölgemiz var. Boyundaki kaslara hiç şu an değinmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi orada beliren boyundaki bir kasımız var. O kası daha belirgin hale getirmek adına daha açık tonda boyuyorum. Ve gördüğünüz gibi çözülme yaşanan o sol taraf, evet, yine açık tonlarda. Işığın geldiği yöne dikkat edin. Nedir? Sol taraftan ışık geliyor. Dolayısıyla orayı daha açık renge boyuyorum. Ama zemine attığımız o temel ton gerçekten de çok işimize yaradı. Bakın resim ne kadar pratik bir şekilde ilerlemeye başladı. Daha hızlı yapıyoruz gerçekten de bu teknikle. Yine temiz fırçamızı elimize alıyoruz ve gördüğünüz gibi renk dağılımı oluşturuyoruz temiz fırça yardımıyla. Boynun altından başlayarak boyalarımızı ton ton, geçiş olacak şekilde, birbirleri arasındaki geçişleri hissettirmeden, fark ettirmeden yapmak adına minik minik hareketlerle sağlıyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu ana kadar bir müzik kullanmadım. Çünkü telifsiz olarak yüklediğim müziklerin bir kısmı maalesef belli bir süre sonunda telifli hale döndü. Ve bu benim kanalımı tehdit eden bir durumdu. Ben de dolayısıyla bilemiyorum, benim sesimi duymayı tercih eder misiniz o müzikleri, ama konuşmak durumunda kaldım tüm video boyunca. Bundan da rahatsız olan varsa lütfen belirtin. Yani her türlü eleştirinize açığım, biliyorsunuz. Hiç önemli değil. Arada müzik de koymaya çalışırım eğer bu durumdan rahatsız olduysanız. Adım adım
ilmik ilmik işliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve çok da fazla hızlandırmadım. Bazı yerlerde hiç speed kullanmadım açıkçası. Size maksimum fayda sağlaması açısından yaptığım tüm detayları atlamamak açısından gördüğünüz gibi şu an yine boynun alt kısmındaki koyu gölgeleri yapmaktayım. Yine 2 numara o ince uçlu fırçamı kullanıyorum. Sonrasında dağıtacağız. Evet, şuraya biraz gölge ilave etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiç fırçamı da değiştirmedim. Yani tek bir fırçaya belli renkleri aldığınız zaman zamanlama açısından da size çok büyük fayda sağlıyor. Mesela bu 2 numaralı fırçamda sürekli bu koyu rengim var. 4 numaralı fırçamda o açık olan ten rengi ve beyaza bazen hani beyaza aldığım fırçam var. Dolayısıyla görüyorsunuz ilmik ilmik adım adım ve hızlı bir şekilde gerçekten de resmi yaptık. Yine bu bölge ışık almayan kısım demiştik. Daha koyu tonlarımız oluşacak bu tarafta. Tüm çalışmalarda geçerli olmak üzere renk geçişlerini iyi sağlıyorsanız ortaya çok daha iyi bir sonuç çıkıyor. Burada ikinci bir katman geçmem gerekti. Çünkü bazen tek seferde bunu başaramayabiliyorsunuz. Burada şu an 4 numaralı fırçamla gerekli olan yansımaları daha açık tonda boyamam gereken yerleri, yapmam gereken yerleri oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Ne yapıyorum? 2 numara fırçama yine Titanium White aldım. Şu anda bakın ışık tam olarak sol kısımdan gelmiş ve bıçak gibi sağa doğru boynu kesmiş. Dolayısıyla sağ tarafta kalan çukurda kalan koyu kısımda ne yapıyor? Boynu ön plana çıkmasını sağlıyor. Bir miktar boyalarımı dağıtarak da realist bir yaklaşım sağlayacağım. Burada yine bir miktar ışıklı alandaki kasın devamını Titanium White ile geçerek sağlamaya çalışıyorum. Bu arada bazı ünlüler yaptıkları eserleri tamamlamadan bırakmışlardır. Bunlardan bir tanesi de yine Caravaggio'nun çağdaşı olarak bilinen ancak kendisinden 4 yaş küçük olan ve Roma'da yaşamış Guido Reni'dir. Eserlerini inceleme fırsatı bulursanız gerçekten de ilk katman attığımız şekilde aralardan sadece ışıklandırarak resmi bırakmıştır. Ancak Caravaggio'nun böyle yarıda kalmış bir eseri yok. O yüzden hani taslak aşamasında resimler ne şekildeydi onu bilmenin bir maalesef yolu yok. Ama Reni bu konuda iyi bir örnek bizlere. Buna göre şu anda resmimi tamamlayabilirim arkadaşlar. Yani kimse de resim tamamlanmamış diyemez. Çünkü bu tamamen ressamın, resim yapan kişinin ikna olmasına, doyuma ulaşmasıyla alakalı bir durum. Tabii ki bunu yapanlar da var. Örnekleri de çok fazla. Dolayısıyla resim sizin ikna olduğunuz yere kadar devam edebilir, bitebilir, yarıda da kalabilir. Bu tamamen resim yapanın inisiyatifinde olan bir durum. Bu tekniği kullanarak tabii ki tam olarak taklit etmeyi başaramam bir Caravaggio'yu ama en azından yine de bu teknikle birçok avantaj yakaladığımı düşünüyorum. Burada yine ultramarine blue ile red ohreyi karıştırarak siyaha yakın tonda bir renk elde ediyorum. Boyayacağımız saçlar için ideal bir renk. Kulağın arkasından bir kavis çizerek aşağı doğru indiriyorum fırçamı. Ve bu kısımda da omuzlara dökülen saçları oluşturuyoruz. Çözünme saçlarda da devam ediyor.
Ve biraz da ışık katalım. Açık renk karışımımızla saçların üst kısmına biraz ışıklandırma yapıyorum. İçeride kalan kısım, omuzlara dökülen kısım daha koyu tonda kaldı. Şimdi figürümüzün şöyle elbisesini oluşturuyoruz. Spatülümüzü aldığımız titanyum beyazı ile. Çok fazla bastırmıyorum. Direkt üzerinden geçiyorum. Hatırlarsanız dağları yaptığımda size göstermiştim. Çok böyle hafif hafif spatülünüzü bastırmadan yapın ki bakın aralarda kalan o renklendirme, işte Caravaggio'nun resimlerini icra ederken, yaparken uyguladığı teknik bu. Bakın elbisenin aralarında zemindeki renkler kalıyor. Yani siz üzerinden tekrar tekrar orada bir ışıklandırma, bir gölge, herhangi bir şey yapmanıza nedir? Gerek kalmıyor. Evet, kolaylıkla kolları oluşturuyorum. Kollar arkada bağlı. Şu anda da yine spatülümle elbisenin göğüs altı kısmını oluşturuyorum. Aralarda sadece koyu tondaki karışımı kullanıyorum. Bakın o kadar rahatlıkla elbiseyi oluşturduk ki gördüğünüz gibi. Titanium White kullanıyorum burada. Direkt olarak daha fazla parlamasını istediğim ışıklı alanların üzerinden geçiyorum. Deforme olmuş dokularımız vardı burada. Evet, baş kısmını oksit yeşille spatül yardımıyla boyadım arkadaşlar üst tarafta. Herhangi bir kazanım sağlamayacağı için de o kısmı kestim. Gördüğünüz gibi yine deformasyonu bu sefer figürün elbisesine uyguluyorum. Aşağı doğru inecek. Bu bağları oluştururken zikzak şeklinde çekiyorum arkadaşlar. Bakın bir kısmını aşağı doğru, bir kısmını da yukarıya doğru bağ oluşturacak şekilde. Aralarda şu anda da ağır çekimde yavaş yavaş göstermek istiyorum sizlere. Çok fazla bastırmadan 2 numaralı fırçamızı kullanarak yumuşak dokunuşlarla bu bağları oluşturuyorum. Evet, fark ettim ki burada kulağı atladık. Hemen figürümüzün kulağını oluşturuyorum. Yine açık renk karışım fırçamda önce dış kulak yolunu çiziyorum. Ardından da içeride kalan açık renk alanları boyuyorum. Her çalışmamda farklı bir teknik ya da farklı bir konsept kullanmaya çalışıyorum. Umarım bu durumdan hoşnutsunuzdur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.